Yıllar önce YouTube'a daha ilk başladığımda sene 2016 falan hep bir animasyon kanalı yapmak istedim. O dönem çok fazla araştırdım ama ciddi maliyetler olduğu için maalesef giremedim. Bu videoda animasyonun ChatGPT'si olan Anime'dan bahsediyorum. İlk başta videodan önce oluşturduğum şu efsane animasyonu izlemelisiniz. Büyük anne çok sevecek. En sevdiğim ballı ekmeği getirdim. Gel yavrum, kapı açık. İnanmayacaksınız, bu animasyonu sadece tek bir promptla yaptı. Ve animasyonun ChatGPT'si olacak bir uygulamayla karşı karşıyayız. Çok hızlı bir şekilde anlatıyorum. Evet, sitemiz anican.ar. İlk başta giriş yapalım. Login diyoruz, dedikten sonra giriş seçenekleri var. Mail ile girebilirsiniz, Apple'la veya Google hesabınızla. Ben genelde Google hesabımla girmeyi tercih ediyorum. Ve girişi yaptım. Şu anda uygulamanın içerisindeyim. İlk başta şundan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama freemium dediğimiz bir seçenekle sunuluyor. Freemium ne demek? İlk üye olduğunuzda size 500 kredi tanımlıyorlar. Ondan sonra da girdiğiniz her gün için 100 kredi hediye alıyorsunuz. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Bir animasyonda 1 saniyelik video üretimi için 29 kredi olması lazım. 29 kredi harcıyor. Yani 100 kredi dediğiniz günlük 3 saniye video üretimi hakkı demek. Biliyorum bu oldukça düşük ama ücretsiz olarak sunulduğu için tabii ki bunun bu civarlarda olması lazım. Çünkü arka planda bu sitenin de bir işletme maliyeti olmalı ki vardır. Ama siz bu işi profesyonel yapacak ve para kazanacaksanız tabii ücretli abonelik almanız gerekiyor. Hemen ücretli aboneliklere bakalım. Ücretli aboneliklerin fiyatları monthly tarafına geçelim şu şekilde. Free olan 0 dolar zaten bedava. Dediğim gibi 500 kredi tanımlıyorlar ilk üyelikte, ardından her gün 100 kredi. Beginner dediğimiz starter veya nasıl derseniz artık başlangıç paketi 3000 kredi aylık tanımlıyor. Bu da aşağı yukarı dediğim gibi 29 krediden hesaplarsak 100 saniye yapar. Yani 9 dolara aşağı yukarı 100 saniyelik 1,5 dakikalık bir animasyon videosu oluşturabiliyorsunuz. Onun bir üstü Creator paketi. Creator paket şu anda 19 dolar. 19 dolara 6000 kredi veriyor. Bu da yaklaşık 200 saniyelik bir animasyon videosu demek. Burada şöyle bir detay var. 19 dolar diyorum ama ilk aya özel bu şekilde. Ondan sonrasında 29 dolar olduğunu söylüyor ayda. Eğer yıllık satın alırsanız tabii ki bu fiyatlar biraz daha düşüyor. İşte 26 dolara civarına düşüyor. Diğer paketimiz Master. Master pakette 16.000 kredi tanımlanıyor. Master Pro'da ise 50.000 kredi tanımlanıyor. Siz bu işi profesyonel yapıyorsanız, örnek veriyorum YouTube'dan içerik üretip para kazanmak istiyorsanız Master Pro paketi 100 dolar sizin için rahat rahat yeterli olacaktır. Ortalama 1 dakikalık bir animasyon videosu 2000-2500 civarı bir krediye patlıyor, mal oluyor. Ama bu en üst seviyede animasyon üretimi için kullanılan bir paket diyeyim. Master Pro paketiyle o senaryoyu baz alırsak aşağı yukarı 20 dakikalık bir animasyon üretebileceksiniz. Bu da gayet iyi bir süre. Bu uygulamaya internet sitesi üzerinden girdim ama mobil uygulamaları da var. Çok iyi ve kusursuz bir şekilde çalıştırıyor. Şu anda ekranın sağ veya soluna bir yere koymuş olacağım. iOS uygulamasını indirip oradan da tüm işlemleri aynı şekilde yaptırabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi arayüzü biraz daha tanıtayım. Burada Tools seçeneği var. Bizim aslında ilgileneceğimiz kısım Tools içerisindeki Create. Yani animasyon oluşturma kısmı. Burada birden farklı animasyon oluşturma seçeneği var. Bunlardan bir tanesi Text to Animation. Yani metin yazarak animasyon oluşturma. Bir diğeri Image to Animation. Bu da bir resim veriyorsunuz, kaynak resim. Onun üzerine bir animasyon oluşturuyor. Yani bir görseli videoya çeviriyor gibi düşünebilirsiniz. Diğer seçeneğimiz karakter animation. Burada da bir tane karakter oluşturuyorsunuz. Bu karakter üzerinden animasyon oluşturuyorsunuz. Yani örnek veriyorum, bir YouTube kanalınız veya Instagram kanalınız var. Sabit bir karaktersiniz. O karakter üzerinden birden fazla animasyonlar oluşmanıza müsaade ediyor. Script to animation var. Bu da belli bir script veriyorsunuz. Yani örnek veriyorum, bir senaryonuz var. Bu senaryoyu veriyorsunuz. O senaryo üzerinden hiçbir ekleme yapmadan animasyon oluşturuyor. Son seçeneğimiz ise Audio to Animation. Bunda da belli bir sesiniz var. Animasyon için bir seslendirme yapıyorsunuz. Bu seslendirmeye uygun animasyon videosu üretiyor ve bunu senkronize edip hazır bir hale getiriyor. Seçeneklerimiz bunlar. Biz bu videoda Text to Animation'ı deneyeceğiz. Giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra karşımıza burası çıktı. Şimdi prompt yazacağımız yer burası. Hemen bir tane prompt yazalım ve ilk denemeye başlayalım. Çok basit bir prompt, çok temel bir prompt. Generate dedik.
Bu arada gördüğünüz gibi İngilizce yazmak zorunda değilsiniz. Türkçe dil desteği de var. Ve aşağı yazdı. Tekrar oluştur butonuna basalım. Gönder dedik. Bir proje sayfası açacak. Bunun üzerinde tamamen tasarlamaya başlıyor. Şurada bir tane çalışma sayfası görüyorsunuz. Bunu yakınlaştırarak buradan her şeyi göreceğiz. İşlem şu sağ tarafta ilerliyor. Burada gördüğünüz kısımda. Şimdi yavaştan bizim için oluşturmaya başladı. Bize bundan sonra sorular soracak. Şimdi ilk sorusu şu oluyor. Storyboard'un planını seçin. Toplamda 3 tane plan var. Bu planlardan bahsedeyim. İlk modumuz AI Direktör mod. AI Direktör mod adından anlaşılacağı üzere AI desteğiyle senaryoyu yönetiyor. Aslında animasyonun ChatGPT'si dedim ya en başta. Bu kavramı en iyi yöneten mod bu mod. Bu modda sistem tamamen oto mod şeklinde çalışıyor. Siz ilk başta bir promptu veriyorsunuz. Bu prompt üzerine görseli oluşturuyor, metni oluşturuyor, işte onun haricinde seslendirmeyi yaptırıyor. Tamamen AI yönetiyor. İkinci modumuz Workflow mod. Workflow modda da şöyle bir fark var. Kontrol tamamen sizde. Yani pilot sizsiniz. Hiçbir şeye karışmıyor, hiçbir seslendirmeye, hiçbir görsele, hiçbir senaryoya, hiçbir şeye karışmıyor ve tamamen profesyonel bir şekilde istediğiniz animasyonu oluşturmaya olanak sağlıyor. Profesyonel olarak yapmak ve yapay zekadan biraz daha sıyrılıp özgün fikrinizi harekete geçirmek istiyorsanız bu sizin için güzel bir seçenek olacak. Sonuncu modumuz da Oscar Film Mod. Adından da anlayacağınız üzere Oscar seviyesinde bir animasyon görseli oluşturuyor. Daha doğrusu animasyon görseli değil, animasyon oluşturuyor. Burada da olay şu, yine siz tek bir prompt giriyorsunuz. Bu promptu olabildiğince usta bir senaryo ile oluşturup, olabildiğince usta bir görsel ve seslendirme yapıp animasyon formatına dönüştürüyor. Az önceki kırmızı başlıklı kızda Oscar film moduyla yapmıştım. Şimdi bunu yine deneyeceğiz. Bu modu kullanmak için de pro üyeliğinizin olması lazım. Bunun dikkatini çekerim. Bu üç farklı modda da video oluşturabilirsiniz ama bu video içerisinde Oscar mod kullanarak video oluşturacağım. Hepsini anlatmayı çok isterdim ama her biri neredeyse 15-20 dakika sürdüğü için videonun süresi çok uzar. Sadece Oscar modu deneyelim. Eğer beğenirseniz diğer tarafları da yani diğer modları da deneyebilirim. Bunun için de bir video paylaşırız. Problem değil. Yorumlarda belirtmeniz yeterli olacak. O zaman hadi Oscar modu deneyelim. Oscar film moda tıkladık. Daha sonra aşağıdan video model seçmenizi istiyor. Burada 3 tane video modeli var. İşte 2.0 mini, 2.0 ve 2.0 fast. İlk başta 29 kredi demiştim. Yanlış söylemişim. 22 kredi harcıyor. Biraz daha düşük. Ama ben burada Seedance 2.0 Fast'i kullanayım mesela. Orta paket. Mini en düşük paket. Fast orta paket gibi görünüyor krediye göre. Normal 2.0'da üst seviye paket. 2.0 Fast'i seçtim. Daha sonra confirm dedim ve onayladım. Gördüğünüz gibi yani buradaki animasyon gücünü de Seedance 2.0 ile sağlamış oluyor. Şimdi mükemmel seçim dedi. Oscar film modu ve Seedance 2.0 Fast ile sinematik bir kırmızı başlıklı kız hikayesi yaratacağız. Oscar film modu seçildi. Bunu anladı. Şimdi ilk başta bizden bir yaş kitlesi seçtiriyor. İşte bütün yaşlara göre mi, çocuklara göre mi yoksa gençlere göre mi? Çocuklara göre diyelim. Platformu reklam mı işte olacak, film mi olacak, Shorts mu YouTube mu? Buna da Shorts diyelim mesela. Formata da 9:16 diyelim yani dikey format. Duration'da video süresi 0.5 30 saniye olsun, kısa olsun. Confirm diyelim, bunu da gönderelim. Şimdi bize yine bir soru sordu. Konfigürasyonu aldım. Hikayeyi birlikte tasarlayalım mı yoksa yapay zekanın otomatik olarak karar vermesini mi istersin dedi. Biz yine yapay zekayı seçelim. Kontrol yapay zekada olsun. Oscar modunda nasıl bir içerik üretildiğini zahmetsiz bir şekilde görün istiyorum. AI karar versin dedik. Gördüğünüz gibi uygulamanın kullanması da çok pratik. Tıkır tıkır her şey çok rahat. Sadece seçiyorsun ve akıyor yani hızlı. Ne dedi? Kırmızı başlıklı kız hikayeyi yazdı. Küçük bir kız büyük annesine yemek götürdükten sonra evine döner. Kapıyı açtığında içeride onu büyük annesi değil kurdun ta kendisi karşılar. Göz göze gelirler, kız kurdun ağzından sarkan büyük annesinin şalını fark eder. Gerilim doğruğa çıkar. Ters köşenin yarattığı korku ve şaşkınlık anı 30 saniyelik bir short için mükemmel bir tek anlık gerilim yapısı sunuyor dedi. Tamam, bu yönü kullan diyelim. İstersen düzeltebiliyorsun, istersen tasarım yaptırabiliyorsun, değiştirebiliyorsun. Biz aynı şekilde devam ettirelim. Evet, şimdi metni oluşturmaya başladı. Dediğim gibi burada bir çalışma sayfası var. Bu çalışma sayfasına girdiğinizde burada tüm detayları gösteriyor. Açılış, kapanış nasıl olacak, işte çekimler nasıl, anlatım tarzı nasıl, her şeyi görüyorsunuz. Şimdi üretmeye başladı.
Şu anda gördüğünüz gibi işlemde düşünüyorum diyor. Evet, script yazdı. Gördüğünüz gibi buradan bunu da görebiliyoruz. İşte internal, external, evin girişi ve salon. Bütün senaryo var şu anda. Hiç yüklenmiş görsel yok dedi. O halde görseli tasarlayayım mı? Stil tasarımına tıkladık. Hikayeye görsel bir kimlik kazandıracak. Şimdi görselleri de oluştursun. Onları da göstereceğim. Buradan stili seçmemizi istedi. Biz bunu seçelim. Bu stil güzel gibi görünüyor. Evet, şimdi görsel kimlik oluşturacak konsept tasarımı Oscar modu seçeneğine tıkladık. Kendi konsepti ve görselleri oluşturmaya başladı. Türleri belirledi. Kırmızı başlıklı kız var bir tane. Bir tane kurt var karakter. Mekan olarak film başlık logosu ekranı, orman yolu, evin girişi ve salon. Toplamda 5 farklı konsept oluşturacak. Tüm konseptleri oluştur dedik. Burada şunu diyor. Eğer 5 konsept görseli oluşturulursa oluşturma anından itibaren kredi iadesi yok. Tek tek oluşturayım kontrol mü edeceksin yoksa bana güveniyorsun? 5 görselin tamamını da oluştur mu? 5 görselin tamamını oluştur diyelim. Güveniyorum. Ayrıca şu yukarıdaki seçeneklerle de zoom in yapabiliyorsunuz. İşte script'e geç diyor, script'e geçiyor. Konsept diyorsunuz, konsept kısmına odaklıyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Yapay zeka ile görselleri oluşturmaya başladı. Görsel başına 20 kredi harcıyormuş. 20 kredi de çok fazla bir kredi değil. Yani ücretsiz olarak kullandığınızı düşünürseniz günlük 5 tane karakter, animasyon karakteri oluşturabiliyorsunuz. Evet, tüm görselleri oluşturdu. Şimdi Concept Design bölümüne yani buraya görselleri kaydedecek. Evet, görselleri de gördüğünüz gibi buraya kaydetti. Sahneleri oluşturdu. Şimdi konsept tasarımını tamamladığını söyledi. Sırada hikaye segmentasyonu var. Hikaye segmentlerine geç diyelim. Şimdi storyboard kısmını açtı. Tüm verileri analiz etti. Şimdi senaryo var, karakterler var ve zaman dilimleri var. Bu zaman dilimlerine göre uygun senaryoyu baz alıp karakterleri entegre edecek. Gördüğünüz gibi videolar oluşturulmaya başladı. Toplamda 11 tane video yaptı. Toplam 150 saniye civarı çıkardı. Bu Oscar modu olduğu için aslında başta süreyi belirtmeme rağmen bu süreyi aştı. Çünkü senaryoyu detaylı ve güzel bir şekilde yazdı. Bu tarz durumlarda workflow aldığınızda bunu yapmıyor. Bu sadece Oscar moduna özel bir durum. Şimdi videolar oluştur diyebiliriz. Başlık ve gönderdik. Adım adım oluştur diyelim. Toplamda 5940 kredi harcanacak. Evet, videolar oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşağı taraftan download yani bilgisayara indirebiliyorsunuz. Ya da şuradan Canvas'ta görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi 10 segment başarıyla oluşturuldu. Hemen kaydediyorum diyor. Kaydettiğinde buradaki storyboard'da göreceğiz. Storyboard update edildi. Şimdi izleyelim bakalım nasıl olmuş görelim. İlk sahneden başlıyorum. İlk videomuz şu şekilde. Çok güzel bir giriş. İkinci videomuz. Büyük annem kurabiyeleri çok sevdi. Hepsini yedin. Sepet bomboy. Güldü, saçımı okşadı. Şimdi üçüncü videoya geçiyoruz. Sonunda evimiz. Annem yoksa bile soram dik. O dönene kadar oturur dinlenirim. Ayaklarım çok yoruldu. Şimdi dördüncü videoya geçiyoruz. Bunları CapCut'la da birleştirebilirsiniz. Kapını kapatmayı mı unuttum? Hayır, ben sıkıca çekmiştim. Garip. Ses efektleri falan çok güzel. Beşinci videoya geçelim. Burası sadece yürüyüş. Altıncı videoya geçtik. Anne, evde misin? Gerilim artıyor. Sekizinci video. Sesin çok boğuk çıkıyor bir an. Hasta mısın? Neden perdeleri kapadıdı? Karanlıkta hiçbir şey göremiyorum. İşik gözlerimi rahatsız yiyor yavrum. Gel yakar. Ellerini tutayım. Daha yakına gel kırmızı başlık kız. Bu ülkenin biraz değişikti. Ve gördüğünüz gibi aslında mükemmel bir içerik animasyon çıkardı. Sadece seslendirmeleri fark etmişsinizdir. Bir tık kötü kaldı yani. Bazı seslendirmeleri tam yapamamış. Bunları yine bu uygulama içerisinden dudak senkronizasyonu yaptırıp
tekrar seslendirtebiliyorsunuz. Bunu yapmanızda herhangi bir sınır veya kısıt yok. Bunu da yapabilirsiniz. Ayrıca o seslendirme kısmını workflow moduna geçerek workflow modunda çok daha profesyonel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu dert etmeyin yani. Onu da hemen nasıl yapacağınızı hızlı bir şekilde göstereyim. Klibi açtık. Açtıktan sonra edit video dedik. Edit video dedikten sonra klip yüklendi diyor şu anda. Buraya yansıtacak. Burada diyor ki hangi bölümü düzenlemek istersiniz? Mesela seslendirmesini düzenleyeceğim diyelim. İlk 10 saniyeyi düzenle diyelim buradan da. Çünkü o ses ilk 10 saniyedeydi. Buraya dedim ki ses net çıkmamış, Türkçe olarak konuşma hataları var, onları düzelteceğim. Onayla. 35 kredi harcayarak bu seslendirmeyi tekrardan yapacak. Şimdi Türkçe konuşma hatalarını düzenliyorum diyor. Bu sefer Gemini'nin OmniFlash'ını kullanmaya başladı. Gemini daha iyi bir Türkçe telaffuz yaptığı için olsa gerek diye tahmin ediyorum. Videoyu tamamladı. İzleyelim. Sonunda evimiz. Annem yoksa bile sorun değil. O dönene kadar oturur dinlenirim. Bacaklarım çok yoruldu. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir hale çevirdi. 35 krediyle video başı düzenlemeyi yapabiliyorsunuz ve kusursuz bir hale geliyor. Bu içeriği YouTube'a yükleseniz bile eminim ki ciddi paralar, ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Evet, bu videoda Anyjam AI'yı tanımış oldunuz. Animasyon alanında gerçekten animasyonun ChatGPT'si denebilecek seviyede bir uygulama. Yani animasyon alanında çığır açacağına eminim. Şu anda beta sürümünde olmasına rağmen oldukça başarılı işler çıkartıyor. Siz de gördünüz sonuçlarını. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Daha fazla yapay zeka videosu için beni takip etmeyi unutmayın. Bence bir girip göz atmalısınız. Gerçekten işinize yarayacak şeyler vardır diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu alana ilgiliyseniz. Neyse çok da fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.